İlginç bir konuyla sizle beraberiz. Konumuz Stockholm Sendromu. Stockholm Sendromunu çok böyle biliriz dizilerde, televizyonlarda, muhabbet arasında ama çok güzel örneklerini vereceğim ve aynı zamanda sizler Stockholm Sendromunu kimle, neyle, markalarla nasıl yaşıyorsunuz onu göreceğiz. Çünkü bazı markaları ilk başta sevmezsiniz ama sonra müşterisi olunca onu savunmaya başlarsınız. Falanca marka cep telefonunun fanboy denilen fanatikleri var. Yani adam markayı sanki dedesinden şirket kalmış ona gibi. Ama bizim bugün göreceğimiz konuyu çok derinlemesine bir şekilde 3 tane biraz ağır örnekle birlikte bir görelim. Ondan sonra size bağlayalım. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. 1973 yaz dönemi. Tabii İsveç'te ne kadar yaz olursa Kreditbanken'e İsveç'te Jan Erik Olsson giriyor. Erik diyeceğiz buradan sonra. Erik elinde silahlar ve patlayıcılarla giriyor. Bu bir soygundur diyor. Ama bunu böyle çok agresif bir tonda söylemiyor gerçi. Sonradan anlayacağız ama yine de kontrolü eline alıyor. Bankayı kapatıyor. Paraları alıp kaçmak gibi bir düşüncesi olduğunu düşünüyorlar. Ama onun derdi o değil. Onun derdi şu: polislerin gelmesini bekliyor. Polisler de geldikten sonra polisler adına pazarlık yapan kişiyle diyor ki benim hapiste bir arkadaşım var, onu getireceksiniz. Bana bir araba getireceksiniz. Ekstra mücevher, para vesaire koyacaksınız bagajına ve ben arkadaşımla birlikte sınırdan kaçacağım. Polisler tamam diyor. Hapisten arkadaşını çıkarıyorlar. Bir arabanın içine koyuyorlar. Bankanın önüne arabayı getiriyorlar. Buyur diyorlar. Şimdi Erik tabii ki buraya kadar düşünmüş planı da buradan sonrası kayıtlarda yok. Yani kayıtlarda yok derken Erik'te yok. Erik diyor ki çıkamam diyor. Yakalarsınız, vurursunuz. Polis de diyor ki yani işte görüş açısını açın, çekilin falan. Polis sonradan birazcık bunu bekliyor böyle yumuşar mı diye. O da yumuşamıyor. Rehineleri var çünkü. Polis çatıyı deliyor. Çatıdan içeriye göz yaşartıcı gazlar atacaklar falan. Böyle içeriye dalıp Erik'i alacaklar. Ama Erik çok akıllı bir adam. Yani ilginç bir şekilde duyguları da manipüle ediyor zaten. İçeride rehinelerle bağ kuruyor, bir şeyler yapıyor. Ve o çatıdan açılan deliklere rehineleri asıyor. Rehinenin de ayakları yere değiyor ama eğer gazla bayılırsa, göz yaşartıcı gazla işte veya uyku gazıyla falan etkilenirse ayakları yerden kesilecek ve rehine ölecek. Polislere bunu gösteriyor ve polisler içeriye girmekten vazgeçiyor. 6 gün sürüyor bu. 6 gün sonra tabii ki artık Erik Merik dağılıyor dikkati. Polisler içeriye dalıyor. Silahlar birlikte Erik'i vuracaklar. Rehineler önüne atlıyor Erik'in. Jan Erik Olsson'un önüne atlıyor. Vurmayın diyorlar. Sakın vurmayın. Polis şaşırıyor ama bir şekilde tutuklayıp gidiyorlar. Polisler tabii içeridekileri böyle filmlerdeki battaniyeleri falan sarıyor bilmiyorum ama dışarı çıkartıyorlar. Hadi diyorlar olay yerinde bir ifade alalım da paketleyelim bitsin bu olay. Kimse aleyhinde ifade vermek istemiyor. Hatta Elizabeth Sbart denilen bir hanımefendi Elizabeth diyor ki benim diyor kaçma ihtimalim vardı, bize iyi davrandı, ben kendim kaçmadım onunla birlikte kalmak için. Polis bir kafa gidiyor. Erik'in olayı biraz tabii hassas olduğu için kimse onu savunmak istemiyor. Zaten artık parası da yok bir kuruş bile. Bankada çaldıkları da gitti. Çok ilginç bir şekilde rehineler, onu rehine tuttuğu insanlar kendi aralarında para toplayıp 3-5 Erik'e avukat tutuyorlar. Mahkeme masraflarını karşılıyorlar. Çok ilginç bir durum. Rehinelerin tamam Erik'i savunmaya başlıyor. Tabii bu insanların kafasını karıştırıyor. Yani sizi rehin alan, öldürme ihtimali olan, tavana asan bir insanı niye savunuyorsunuz? O kadar ki bu olaydan yıllar sonra belgesel çekiliyor. Bir çekim ekibi gidiyor. Bu soyguncunun yanındaki rehinelerle konuşuyorlar. Rehineler diyor ki çok nazikti diyor. Bizi düşündü. Bizim başımıza bir şey gelir mi onu düşündü. Bizim beslenmemiz, yaşamsal ihtiyaçlarımız. Bir tanesi o kadar öteye gidiyor. Diyor ki beni vurması gerekirse bacağımdan vuracağım, beni bacağımdan vuracağını söyleyip İnanılmaz kalbimi fethetti. Ne kadar düşünceli bir insan dedim. Yani sonuçta bana sıkmıyor. Mecburen bacağımdan vurmak zorunda kalabilirdi. Onun bu düşüncesine hasta oldum diyor. 1974-75 yılları bu olayın biraz sonrası yani. Amerika'da Patricia Campbell Heard kaçırılıyor. Bir gerilla örgütü, simbiyonez özgürlük örgütü diye saçma sapan bir şey bu kadını kaçırıyor. Şu an ekranda gördüğünüz hanımefendi. Neden bu halde gördüğünüzü birazdan anlatacağım. Böyle filmi geri sarar gibi yapalım. Bu hanımefendiyi kaçırıyorlar ve bir kulübeye, bir köye götürüyorlar. Köyde bunu bir dolaba sokuyorlar. Dolabın dışına sadece tecavüz etmek için çıkarıyorlar. Bütün o çete, ordu denilen şey sırasıyla bu hanımefendiye tecavüz ediyor. Ve bu 2 ay boyunca sürüyor.
Kadının sadece o dolaptan çıkması, yemek, tuvalet, arada bir de hava alsın diye kapağı açık bırakıyorlar. Yani birazcık nefes alsın diye. Ve kadın bu halde tam 2 ay geçiriyor. 2 ay. Niye 2 ay? Sonrasında Patricia'da bir değişiklik oluyor. Patricia kendisini kaçırıp tecavüz eden insanların içine eriyor. Ve artık dışarı salıyor. Özgürce geziyor. Kaçmıyor. Onlardan birisi oluyor. O kadar onlardan birisi oluyor ki bundan 9 ay sonra San Francisco'da bir banka soygununda görüntüsü ortaya çıkıyor. Çete için, o sözde ordu için banka soygunu yapıyor. Onlardan birisiymiş gibi davranıyor. Ve yakalanıyor. Yakalandı da pişman olmuyor. 1975'teki işte az önce ve şu anda gördüğünüz resimde suratında hiçbir mutsuzluk, suratında hiçbir pişmanlık yok. Ve ifadesi şöyle tutuklandığında: ben bir şehir teröristiyim. Herkes bilsin ki pişman değilim, üzüntüm yok, mutluyum. Diğer tüm örgüt kardeşlerime, dava kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. İnsan yakalanmış, artık polisin güvenli kollarındayken neden böyle konuşur? Stockholm sendromu. Şimdi dediğim gibi bunları aşağıdaki linkten okursunuz. Niye bu kadar ilginç olaylar var? Başka neler var? Aşağıdan görürsünüz. Ama tüm bu anlattıklarımda Stockholm sendromu denilen olay yüksek safhada. Çünkü birinci olay Stockholm'da geçiyor, İsveç'in başkenti. Biz bazen bize değer verdiğini düşündüğümüz insanlara yapışırız. İlk başta bize kötü davransalar bile. Hatta kötü davranmayı bırak, direkt bize kötü davranan insanlara bile artık belli bir süre sonra tolerans geliştirip alışıyoruz. Öyle ilişkiler var ki ilişki seni sömürüyor. Kadın ya da erkek karşındaki. Zarar veriyor, senin yıpranmanı sağlıyor. Yapışıyorsun. Kaybetmekten korkuyorsun saçma bir şekilde. Arkadaşların seni uyarıyor, diyor ki ya diyor bununla niye berabersin? Bak diyor senin ömrün gidiyor, zamanın gidiyor. Sabah akşam işte ona iyilik yapmaya çalışıyorsun, ödevlerini yapıyorsun, ne bileyim evini temizliyorsun, onun için ölüyorsun veya o kadın için kendini heder ediyorsun. Güzel, akıllı başında, zengin insansın, yakışıklı insansın, karizmatik veya ne bileyim çok hoşsun. Git başkasını... O, sadece o. Neden biliyor musun? İnsanlar bir süre sonra verdikleri değerin kölesi oluyorlar. Yani o insana harcadığın emeğin ziyan olmasından korkuyorsun. Onun gibi onun seni sevmesine ya da senin onu sevmene alışıyorsun. Alışmak. Bazı ilişkilerin ölmüş zombi olarak sürünmesinin sebebi bu. Alışıyorsunuz. Ve o alışmışlık, ya diyorsun, kör topal devam ediyor. Veya uyuşturucunun sana zarar verdiğini bilirsin ama kullanmaya devam edersin ya. İşin ilginci, Stockholm sendromunu Türk sineması da çok komik şekilde kullanmıştır. Ve Cüneyt Arkın, Kadri İnanır, Gülşen Bubikoğlu, Hülya Avşar, Hülya Koçyiğit. Bu beşliği ve permütasyon, kombinasyon yapıp defalarca aynı tarz filmlerde görmüşsündür. İşte atıyorum mesela İbrahim Tatlıses'te vardır. Cüneyt Arkın işte Türkan Şoray'ı, Hülya Koçyiğit'i birini atıyor sırtına. Seni bu zengin hayatından kurtaracağım. Dağ kulübesine çıkarır kara. O zaman cep telefonu yok. Bir süre sonra o ona aşık olur. Hayvan, kaba, öküz falan derken vurulur gider. Dolayısıyla Stockholm sendromu aslında hayatımızda görüyoruz. Başka nerede görüyoruz? Ben çok iyi gözlemledim. Doğudaki 3 ilde. Seminer verirken 13 yaşında gelin gittiği adama nefret ederken 18-19'dan sonra artık o adamın yeni bir kuma almasını sahipleniyor. Referans oluyor adama. Destekliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de aslında bir Stockholm sendromunu görüyoruz. Başka nerede görüyoruz? Markalarda. Falanca firma sana 10.000 liraya telefon satıyor. 10.000 TL. Alıyorsun. Alıyorsun ve sonra 10.000'e bir tane daha çıkarıyor, onu da alıyorsun. Bir tane daha, onu da alıyorsun. Bu sadece A marka, B marka değil, hepsi yapıyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Markayı savunmaya başlıyorsun. Markanın avukatlığını yapıyorsun. Birisi sana diyor ki ya o marka da diyor öyle değil. Hayır, o marka muhteşem, seninki kötü, bilmem ne. Ya sana ne, senin mi cebine giriyor? Biz bunları daha farklı açıdan stadyumlarda görüyoruz. Birbirini Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bilmem ne için bıçaklayan insanlar var. Bu sohbet muhabbet için. Maç bitmiş, futbolcu primini almış, evine gitmiş, gaz çıkara çıkara uyuyor. O halen stadyumda öbürünü deşiyor. Yatıyor 10 yıl, 100 yıl bilmem ne. Neden? Neden? Çünkü Stockholm sendromu. Onun için deplasmana gitmek bir zevk. Okey, tamam, stres atıyorsun, rahatlıyorsun. Ama bir marka için ona ait olma hissine, bir formaya, bir renge ait olma hissine sığmanın sebebi yapacak başka bir şeyin olmaması. Burada biliyorum çok kötü eleştireceksiniz. Ben futbol sevgisini kınamıyorum. Gidin maçınızı izleyin. Adam Barcelona'da gidip maç izliyor. Almanya'da, Bundesliga'da da maç izliyor. Ne bileyim Fransa Ligi'nde, La Liga'da da veya gidip maç izliyor.
Ama bunu bir sinema, tiyatro gösterisi gibi, efendi gibi izliyor. Çünkü onun için orada Messi bir şov yapıyor, Ronaldo bir şov yapıyor. Messi'nin ayağı kırılsın diye maçı izlemiyor. Veya ne bileyim kalecinin ailesine, kabilesine, Oliver Kahn'a sövmüyor adam. Biz de görüyoruz tribünlerden küfür var, hakaret var. Neden? Çünkü Stockholm sendromu var. O futbolcuyu sahiplendiğini sanıyor. Aslında o futbolcu seni sahipleniyor. Farkında değilsin forma satış, bilet satışlarından. Buraya karışmayacağım. Bir örneği daha var. Yani aşk dedik. Aşkta Stockholm sendromu var. Markalarda Stockholm sendromu var. Bir de aynı zamanda kariyerde Stockholm sendromu var. Okulda da, işte de. Ben iştekini söyleyeceğim. Okuldakini anlarsınız. Çünkü arkadaşlarda da var aslında. İş yerinden nefret eder. Ben istifa edeceğim. Ben basacağım bilmem neyi. Çıkarım. Oo baby. Ay sonu, yıl sonu. Yok. Adam halen orada. Stockholm sendromu firmanın parçası ise biz diyor çok büyük projelere imza attık. Adam inşaat firmasında çok saçma bir rolde, çok küçük bir rolde bizim markamız yıllardır. Ya markan seni terfi ettirmiyor. 15 yıldır zam almıyorsun. Be adam manyak mısın? Bizim var. İşte bu Stockholm sendromu. Peki bitirmeden size sorayım. Sizin gördüğünüz Stockholm sendromu var mı? Yani herhangi bir insana ilk önce kötüymüş gibi davranıp sonra onu bayılan, seven, başına geçiren, lider eden bir örnek gördünüz mü? Ya da bir ilişki yaşadınız mı? Umarım Stockholm sendromuna esir kalmazsınız. Çünkü başta zararını görüp sonradan böyle sigara gibi içine çekip alışıp uyuşturucu gibi bırakamadığınız birçok şey vardır. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.